Atölye Masal YouTube kanalından herkese merhabalar. Sonbahara özel ürünler çalışmaya devam ediyoruz. Daha önceki tariflerimi hemen ekliyor olacağım. Bugün çalışacağımız ürünümüzde mini bir kese formunda, isterseniz mini bir çanta olarak değerlendirebilirsiniz. El çantası. İsterseniz şöyle açıp hemen göstereyim size. Dekoratif bir obje olarak da kullanabilirsiniz. Masaüstü aksesuarı olarak çok kullanışlı olacağını düşünüyorum. Dilerseniz öreceğiniz parçanın büyüklüğüne göre içerisine plastik bir materyal yerleştirip masaüstü organizer olarak da, düzenleyici olarak da tercih edilebilir. İsterseniz sap yapıp yapmama tercihi de tabii size ait. Ya da sert formlu ipler kullanacaksanız eğer içerisine materyal eklemeden de direkt kullanabilirsiniz. Formu çok güzel oldu. Küçük çocuklar için de ideal tercih edilebilir. Yetişkinler için de kullanılabilecek çeşitli amaçlı bir ürün yapmış olacağız yine. Şöyle tabandan başlayarak öreceğiz. Duvar kısmına yükseleceğiz. Ağız kısmı kenarı çalışarak sapını da ekledikten sonra ipini bağlayıp ürünü tamamlamış olacağız. Çok güzel detaylar yine göstereceğim size. Pratik örgü teknikleriyle tamamlayabileceğiniz bir ürün olacak. Az miktarda turuncu, yeşil ve kahverengi iplere ihtiyacınız olacak. Tabi istediğiniz renklerde de siz de çalışabilirsiniz. Herhangi bir sınırlama yok. Ben şöyle bağlama iplerini minik ahşap boncuklarla detaylandırmak istedim. Kullanmak isterseniz bu şekilde bir malzeme de yanınızda bulundurabilirsiniz. İp olarak ben pamuklu ip tercih ettim. 2 milim tığım var. Dikiş için iğnem ve makasım olacak yanımda. Şöyle çok farklı bir teknikle sap çalışacağız. Çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Ben çok beğenerek çalıştım. Hem kolay çalışması hem de görüntüsü çok hoş duruyor. Tarifimize geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Üye olarak da kanalımın ayrıcalıklarından faydalanabileceğinizi hatırlatmak isterim. Sormak ya da söylemek istediğiniz herhangi bir şey olursa yorumlardan mutlaka yazın. Geri dönüş yapıyorum memnuniyetle. Malzemeleriniz hazırsa o halde hadi gelin örmeye başlayalım. Evet, turuncu renk ipimle taban kısmından başlayacağım. Orta parmağımda şöyle ipimin ucunu çeviriyorum. Çaprazı görüyorum, tutuyorum ve ipimi kilitliyorum. İkili trabzanlarla örmeye başlayacağız. 1-2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Şu halkanın içerisinden tığımla ipimi alıp 2 defa da çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Halkanın içerisinden ipimi alıyorum. 3 tane ilmeğim var. İkisini bir, ikisini bir. Şimdi 2 tane yapmış olduk. Şuradan sayıyorum. 1, 2. Sayımı arttırıyorum. Halkamın içerisini dolduruyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi önce şöyle halkayı biraz çekiyorum, sıkıştırıyorum. Ardından ipimi çekiyorum ve halkamı tamamen kapatıyorum. Şimdi geriye dönüp şöyle ilk yapmış olduğumuz ikili trabzanın içerisinden ipimi alıp bu şekilde tığımdaki ilmekten çekip kapatıyorum. Şimdi bu ipimizi arada yürüteceğim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle aynı yere ama 2 ilmeğin tam arasından yapacağız. Şöyle tığımı gönderiyorum. 2 tane ilmeğin arasından şöyle 2 seferde çekiyorum. Şimdi bunu 2 sayıyorum. Tığımın başına doluyorum. Bir sonrakine bakın şuraya batmıyorum. İkili trabzanın arasından tığımı gönderdim. İkisini bir başına doluyorum aynı yere. İkisini bir. Şimdi hepsine çift batacağız. İlkinde çektiğim zinciri sayıyorum. Bir sonrakine yine aralıkta 2 tane çalışıyorum. Ve bir sonrakine sayımız 9. 9 olan sayıyı 18'e çıkaracağız. Bu sırayı sıra sonuna kadar aynı şekilde örerek yani her aralıkta çift ikili trabzan yaparak tamamlayalım. Şimdi tamamladım. Sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane oldu. Şimdi birleşim yerlerini şöyle yapalım.
bir teknik göstereceğim size. Tığımdan ilmeğimi çıkarttım. Şunu kullanacağız, bunu da kullanacağız. O yüzden zincirin tepe noktasından şuradan geleceğim. Bakın, ipim arkada kaldı. İpimin üzerinden arkadan öne doğru geldim. Tığımdan çıkardığım ilmeği aldım. Arkaya doğru buradan çekiyorum. Şöyle sıkıştıracağım şimdi. Evet. Şimdi tığımda var bu ilmeğim. Aynı yerden tığımla geliyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum ve örüyorum. Bakın. Tığın başına doluyorum. Bir sonrakinden devam ediyorum. Buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu yaptığımızı bir saydık. Yanına 2 tane yaptık. Bir sonrakine yine aralardan, bakın tığımı şöyle aradan gönderiyorum. Tam tepesinden değil de bir tane ikili trabzan. Bir sonrakine 2 tane yapacağım şimdi. Evet. Şimdi bir tane diğer gruba geçiyorum. Bir tane örüyorum. Bir sonrakine 2 tane örüyorum. Bakın. Bir ördüm, bir arttırdım. Bir ördüm, bir arttırdım. Bir ördüm, bir arttırdım. Şimdi bunu sıra sonuna kadar 9 defa ile başladığımız için, yani sihirli halkada 9 tane ilmekle başladığımız için 9 tekrarlı gideceğiz. 9 kez işlemi tekrar edelim. Sıra sonuna kadar bir üst sıradan devam edeceğim. Sonuncuyu da yapmış olduk. Şimdi hemen bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 oldu. Şimdi birleştirmeyi tekrar göstermek istiyorum size. Tığımdan ilmeğimi çıkartıyorum. İpimin üzerinden, bakın altından değil, üzerinden geliyorum. Şimdi şu bizim ilk ilmeğimiz. Dolayısıyla bu zincir tepesinden geleceğim. Şöyle gelebilirim. İlmeğimi, tığımı alıyorum, arkaya çekiyorum. Tığımda ilmeğim var. Aynı yerden ilmek alıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir, iki zincir çekip yükseliyorum. Şimdi bir tane yaptım. Burayı kullanmış olduk. Şimdi buradaki aradan ikinciyi ördüm. Bir sonrakine 2 tane örüyorum. 2 ördüm, bir arttırdım. 1, 2 örüyorum. Bir sonrakinde bir tane arttırıyorum. Hepsine çift batmıştık. Bir ördük, bir arttırdık. 2 örüp bir arttırıyoruz. Şimdi bundan sonrasındaki tekrarlı olacak arkadaşlar. Onu o yüzden anlatıp örerek devam etmek istiyorum. Şimdi bu sırayı sonunu tamamladığımızda elimizde 36 adet ilmeğimiz olacak. Ve bir üst sırada arttırarak devam edeceğiz. 3 öreceğiz, bir arttıracağız. 4 öreceğiz, bir arttıracağız. İlmeklerin aralarına batmayı unutmayın. Ve ikili trabzanla devam ediyoruz. Onu da göz ardı etmeyelim. 4 örüp bir arttırdığımızda 54, 5 örüp bir arttırdığımızda da 63 ilmek sayısını bulacağız. 63'ü bulduktan sonra nasıl bir teknikle duvara yükseleceğiz onu göstereceğim size. Şimdi örüp tamamlayalım, devam edelim. Evet, şimdi tamamladım. Döndüm geldim. Şimdi üst kısmına devam edeceğiz. Toplamda 63 tane ikili trabzanımız var. Şöyle başından tekrar göstermiş olayım. Geriye alıyorum. Aynı yerden dönüyorum. İlmek alıyorum ve 2 zincir çekiyorum. Kilitledikten sonra. Şimdi her bir ilmeğin şöyle arka ilmeğinden alarak, bakın şöyle ikisinden değil, örgünün dış tarafından, bize bakan tarafından değil dış tarafından alıyorum ve ikili trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Her bir ilmeği bir tane yapacağız. Şimdi taban kısmından ayrılıyoruz. Parçanın duvar kısmını örüyoruz. Hepsine bir tane ikili trabzan yapalım. Bir üst sırada model kuracağız. Nasıl görünüyor onu göstereceğim size. Nasıl yapacağız onu göstereceğim. O yüzden bu sırayı sonuna kadar tamamlayalım ve devam edelim.
Şimdi dönüp geldikten sonra tığımdaki ilmeğimi çıkartıyorum. Şu ilk ilmeğin arka ilmeğinden alıyorum ve arka ilmeğimi çekiyorum. Her iki ilmeğin arasından tığımı gönderiyorum. İkisini bir iki zincir. Bakın ilkini yapmış olduk. Tekrar edelim. İlmeğimi arka ilmekten alıyorum, şöyle arkaya çekiyorum. İki ilmeğin arasından tığımı gönderip ilmeğimi alıyorum, kilitliyorum, bir iki zincir çekiyorum. Birincisini yapıyorum. Hatta bunu şöyle de yapabilirsiniz. Zincir görüntüsünden hoşlanmıyorsanız eğer, ikisini bir yaptıktan sonra şöyle önden alın tekrar. Bakın daha kalın çıkmış olduk. Belki daha iyi olacak. Şimdi başına doladım. Bir sonraki aralıktan bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bir sonrakine bir ikili trabzan daha. Şimdi bir tane yaptık. 3 tane yapmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra tığımın başına doluyorum. Şimdi şu bir sonrakini buraya batacaktık biz. Bunu alıyorum bakın. Şöyle trabzanın, ikili trabzanın arkasından geçiriyorum. Şöyle üstünden çalışıyorum. Ve hemen dibine tekrar trabzan yapıyorum. İkili trabzan. 1, 2, 3. Yine aralarına batıyorum. 4, 5, 6, 7, 8 tane örüyorum. Şimdi tığın başına dolayıp bu arayı almam gerekiyordu. Almıyorum. Arkasından dolanıp getiriyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Başına alıyorum. Tam dibine tekrar batıyorum ve saymaya başlıyorum. 8 tane yapıyorum. Bir tane trabzanın üstünden örüyorum. Ve bu şekilde görüntü ve modeli kurmuş olacağız. Bu işlemi tekrarlayalım arkadaşlar. Ve daha sonrasında nasıl devam edeceğimizi anlatacağım size. Şimdi başa kadar geldim. Sonuncuyu yaptıktan sonra 8 tane saydım. Ve şu sonda kalanı modeli kuruyorum. Bakın şimdi ne yapmış olduk? 8 ördük. Bir tane önden alarak FPSC de deniyor bu tekniğe. Arkasından aldım ve trabzanımı, ikili trabzanımı yükselttim. Üçlü trabzanda da yapabilirsiniz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yapmış olduk. Yani 7 defa bu işlemi tekrar etmiş olduk. Şimdi yine tığımdaki ilmeğimi çıkartıyorum. Şimdi şu ilkinin içinden ilmeğimi arkaya çekiyorum. Ve şu yapmış olduğumuz modelle bunun arasından alıp yükselteceğim. İkisini bir yaptım. Şöyle bir kanadından aldım. İkisini bir yaptım. Bir tane yapmış olduk. Bakın şimdi bu araya gelmiş oldu. Modelden sonraki araya. Hepsi o şekilde olacak. İkinci, üçüncü. Şimdi tekrar göstereceğim burada. Dördüncü, beşinci, 6, 7 ve 8. Bakın bu işlemi yaptığımızda modelin bu taraftaki dibine batmamış oluyoruz. Şimdi buraya batmamız gerekirken biz ilmeğin arkasından böyle dolandırıyoruz ve önden örüyoruz. Ve hemen buradan dibinden başlıyoruz arkadaşlar. Bunu netleştirmiş olalım. Daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Bakın. Burada yaparken modelin bu arasında battım. 8 saydım. Modeli yaptıktan sonra FPSC'yi yaptıktan sonra onun dibine battık hemen. Bir tane daha yapalım şimdi. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın buradan hemen alıyorum arkasından, önden örüyorum ve dibine batıyorum. Bu şekilde tamamlıyor olacağız. Şimdi bunu arkadaşlar biz toplamda 8 sıra devam edeceğiz.
1 2 ördük. Üçüncüye başladım ben. 8'i tamamlayalım. Ama isterseniz daha da uzun da yapabilirsiniz. Tabii tercih size kalmış durumda. Benim size göstereceğim 8 sıra örerek devam edecek. Ölçülerini de ördükten sonra veririm. Videonun başında vermeyi unuttum. Şimdi örüp gelelim. Ardından ağız kısmını nasıl yapacağız onu göstereceğim. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ördüm. Şimdi birleştirmemi yapıyorum. İpimi arkaya çektim. Şu aralıktan, şuradaki aralıktan ilmeğimi alıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Şimdi 8 sırayı tamamladıktan sonra sık iğnelerle devam edeceğiz. Bunu bir kabul ediyorum. Yanındaki aralıktan bakın. Hepsinin yine tam arasından tığımı gönderiyorum ve birer tane sık iğne yapıyorum. Toplamda 63 tane sık iğnemiz olacak. Her birine bakın şimdi model yaptığımız yere geliyorum. Sağına ve soluna yapıyorum. Ve bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Üst sıralarda neler yapacağız onları anlatacağım. Başa kadar tamamladım ve ilmek kaydırmayla şöyle devam edebiliriz. Alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum, bir kilitliyorum. Ve şimdi bakın ilk yaptığımızın tam ortasından batacağım. Arkadan kontrol ediyorum ve bir sık iğne yapıyorum. İlmek kaydırmayla birleştirdim. Sık iğnenin içine sık iğne yaptım. Bakın tekrar yapalım. Şurada yapmış olduğumuz V şeklindeki sık iğnenin tam ortasından batıyorum. Arkasından kontrol ediyorum. Çekiyorum, bir sık iğne yapıyorum. Bir tane daha yapalım. V'nin tam ortasına batıyorum. Arkadan kontrol ediyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde V'nin içinden çıkan bir V yapmış oluyoruz. Şimdi kaç tane yaptım? 1, 2, 3, 4 tane yaptım. Beşinciyi yapıyorum. Bakın bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi azaltmalar yapacağız. V'nin tam içinden ilmek alıyorum. Diğer V'nin de tam içinden bir ilmek alıyorum. Tığım bakın 3 tane var. Sonuncuyu ikinciden geçiriyorum ve ikisini bir örüyorum. Bir daha yapalım. Şimdi 5 tane sık iğne örelim. V'lerin tam ortasından batarak. 2 3 4 ve 5. Bakın hepsinin içinden battım. Şimdi bir sonrakinin içinden alıyorum bir ilmek, tığımda bekletiyorum. Bir yanındakinin de alıyorum, tığımda bekletiyorum. Sonuncuyu ortadakinin içinden geçiriyorum. Ve sonun ikisini bir örüyorum. Bir tane azaltma yapmış oluyorum. Bu da farklı bir azaltma tekniği. Benim yine öğrenen arkadaşlar için faydalı olacağını düşünüyorum. Başka farklı el işlerinizde de kullanabilirsiniz. Şimdi sıra sonuna kadar 5 tane öreceğiz. Bir tane azaltacağız, düzeltiyorum. Sayımızı da azaltmış olarak devam edeceğiz. Sıra başına kadar tamamlayalım. Bir sonraki sırada sayılarımızı nasıl ilerleteceğiz onu anlatacağım. Şimdi tamamladım. 5 ördük. Bir tane azalttık. Toplamda 9 defa bu işlemi tekrarladık. Şimdi elimizde 54 tane sık iğne olacak. Bir üst sırada da 4 öreceğiz, bir azaltacağız, 3 öreceğiz, bir azaltacağız ve ağız kısmını tamamlamış olacağız arkadaşlar. Sonrasında renkle kenar süsünü yapacağız. Şimdi bu işlemleri tamamlayalım. Birbirini tekrar eden işlemler olduğu için ben örüp öyle devam ediyor olacağım. Yine V'lerin içerisine batarak aynı sistemle bu kısmı örünüz lütfen. Ardından yeşil iple devam edelim. Evet, şimdi tamamladım. Şöyle bir detaydan bahsetmek istiyorum. Videomun başında göstermiş olduğum ürünüm. Şöyle bakın açık haldeyken daha düz bir formda
İsterseniz böyle de yapabilirsiniz, isterseniz böyle yapabilirsiniz. Bunu nasıl yaptık? 2 sıra düz ördüm. Sonrasında ki 2 sırada azaltma yaptım. Daha az bir sayıda azaltma ve daha düz olarak yukarıya çıkmış oldu. İsterseniz böyle yapabilirsiniz. İsterseniz de bu videoda şekillendireceğim gibi yapabilirsiniz. Şimdi devam edelim yapraklarla. Bunun için ben turuncu iple işimiz bittiği için kestim, sabitledim. Şimdi şuradan başlangıç noktasından ipimi alıp düğümle sabitleyeceğim. Yeşil ipimi. Şöyle alıyorum. Şöyle bir tane kilitliyorum ve örmeye başlıyorum. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındakine bir tane sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen bir sonrakine sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir. Bir sonrakine sık iğne ile birleştir. Atlamıyoruz. Herhangi başka işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklere 3 zincir çekip sık iğne ile birleştiriyoruz. 1, 2, 3. Bir sonrakine sık iğne ile birleştiriyoruz. Ben toplamda 4 sıra yapacağım. Yine isterseniz daha az, daha da fazla olarak değiştirebilirsiniz. Geldiğimde bir üst sıraya çıkacağım ve 3 zincir çekip aralara batacağım bu sefer. 3 zincir çekeceğim, aralarına batacağım. En son sırada bir teknik çalışması yapacağız. O yüzden istediğiniz kadar yeşil kısmı örün ve devam edelim. Evet, bu detayı da tamamladık. Şöyle formu bu şekilde benim daha çok hoşuma gitti. Sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Yorumlara muhakkak bırakın. Böyle daha bal kabağına daha çok benzedi gibi geldi bana. Şimdi 4 sıra yaptıktan sonra şu sonuncuyu bakın şurada şurada birleşim yeri. Şu sonuncu olacak. Alıyorum, tığımdakinin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma ile bitiriyorum en sonuncuyu. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi örgü yönünde değil de tam tersine öreceğim. Şöyle bir içinde bulunduğumuz halkanın diyeyim. Şöyle içinden aldım ve bir sık iğne yaptım. Aldım, bir sık iğne yaptım. Ters sık iğne yapıyoruz. Diğerine atlıyorum şimdi. Ters sık iğne, ters sık iğne. İçine ikişer tane yapıyorum. Bir geri gidiyorum. Kutunun içine alıyorum, örüyorum. Geriye doğru alıyorum, örüyorum. İsterseniz farklı kenar teknikleri de uygulayabilirsiniz. Herhangi bir şey yapmadan da bırakabilirsiniz ama ben yakıştırdım bu görüntüyü. O yüzden tamamına ikişer tane ters sık iğne yapacağım ve öyle bitireceğim. Bağlama ipi içinde zincir çekeceğiz. Bu sırayı tamamlayalım. 150 ilmek 150 zincir çekelim. Eğer sizin için kısa gelirse daha da uzatabilirsiniz. Ardından nasıl geçiriyorum örgüye onu göstereceğim ve devam edeceğiz. Evet. Şimdi tamamladık. Şöyle yapacağım. 150 tane zincirimi çektim. Şimdi şurası birleşim yerini arkada bırakalım. Önü burada olsun. Herhangi bir yerden şöyle bakın ilk sırada yapmış olduğumuz boşluklardan çekiyorum. Sağından solundan şöyle aldım. Şimdi bir tanesini atlayacağım bir sonrakine. Şöyle ortasında. İplerimin ucunu biraz uzun kesmiştim rahat olması için. Daha sonra kısaltacağım. Şimdi bunu hızlıca yapalım. Bir tane atlayalım, bir sonrakinden zincirimizi geçirelim. Evet ve şurada buluşturuyorum. Şöyle çekiyorum, hizalıyorum. Tamamlamış olduk. Şimdi uçlarına da şöyle minik benim boncuklarım var, ahşap detaylı yine onları geçireceğim. Şöyle yapsam daha kolay olabilir. Evet. Diğerinden de geçiriyorum. İstediğiniz bir süslemeyi yapabilirsiniz.
Şimdi uçlarını da şöyle bir düğümlüyorum çıkmaması için. Şöyle ucuna doğru getireceğim zincirin. Bakın. İsterseniz şöyle de yapabiliriz. Bir tane de boncuğun arkasına. Şöyle. Böyle daha hoş oldu sanki. Ucunu da kesiyorum. Diğerini de yapacağım aynı şekilde. Evet, tamamlamış olduk bu detayı da. Hadi gelin şimdi sap kısmını yapalım. Evet, sap kısmı için koyu kahve, acı kahve tonunu seçtim ben. Şöyle ipimi kilitliyorum. Zincirle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum ikinciye. Tığımın başına dolayarak bir tane tekli trabzan çalışıyorum. Yani bir tane ilmek aldığımda 3 tane oldu. Üçünü bir kapatıyorum. Tığımın başına doladım. İkinciden üçünü aynı anda çekerek tekli trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Şimdi en baştaki zincirime tığımın başına dolayacağım tabii. Bir tane tekli trabzan yapıyorum. Bakın üçünü bir çektim. Şimdi geriye döndüreceğim örgümü. Şöyle tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tığımın başına alıyorum. Şimdi şurada yapmış olduğumuz bir tekli trabzanın üstüne hemen yine bir tekli trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Yine çevireceğim. Tığımın başına doluyorum. Bakın şimdi. Bu sıradan sonra belli olur. Şurada tekli trabzan yaptığımız yerin arkasından alıyorum ve üçünü bir çekiyorum. Bakın arkasından geldi, gördünüz mü? 1, 2, 3, 4, 5. Çeviriyorum. Tığımın başına doluyorum. Tekli trabzan yaptığımız ilmeğin şöyle arkasına doğru hafif bakarsanız zaten iki ilmeği görmüş olacaksınız. Hemen oradan üçünü bir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Çeviriyorum. Başına doluyorum. Tekli trabzan yaptığım ilmeğin şöyle arkasından oluşan iki ilmeğin arasından ipimi aldım. Üçünü bir kapattım. Bakın gördünüz mü? Bu şekilde bir görüntünüz olacak. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geri dön, başına dola. Tekli trabzanın hemen şöyle arkasında oluşan iki ilmeği al ve tekli trabzan yap. İşlem bu kadar arkadaşlar. Bu şekilde devam ettireceğiz. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Yine istediğiniz uzunlukta çalışabilirsiniz. Şimdi dilediğimiz uzunlukta çalışalım. Ben kaç santim yaptığımı da ölçerek size göstereceğim. Keseyi de ölçeceğiz ve dikişlerini yapacağız. Şimdi benim için bu kadar yeterli olacak. Şöyle sayacağım. Bakın başlangıç noktam şuralardan sayacağım sizin için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Şu 24. Şimdi ne kadar olmuş ölçüsünü de söyleyeyim size. Şöyle başlangıç noktasından itibaren 15 santim olarak ördüm ben. Esneme payını dikkate almanızı öneriyorum. O yüzden bu kadar yeterli olacak benim fikrimce. Şimdi şunu tekrar sökeceğim. 24'te kalsın istiyorum. Şöyle bir tane zincirle sabitliyorum ve kesiyorum. Dikiş yapacağız. Şöyle dikiş iğnemi alıyorum.
Şimdi nerelerden dikeceğiz onu göstereceğim size. Biraz gevşetelim. Bakın şimdi burası tam ortası olarak gördük. Dolayısıyla şöyle ortalayacağım ve buralara dikeceğiz. Şu ipi ortalıyorum. Şu yanlardan dikeceğim. Ve şöyle koyun. Şöyle ters de çevirebiliriz. Şimdi şuradan turuncu ipten alıyorum. Bir tane de kordondan alıyoruz. Şöyle bir tane çantadan, bir tane çanta sapından diyeyim. Alarak dikişini sağlıyorum. Şöyle yana geçireceğim. 1, 2, 3, 4 ilmek boyunca dikiyorum. Tabii siz bunu mesela mini yan çanta olarak kullanacaksanız daha uzun çalışabilirsiniz sapını, ya da farklı kordonlarda çalışabilirsiniz. Kanalımda da var. Onları da göz atabilirsiniz. Şu şekilde bir çizgi olacak. Beni rahatsız etmiyor. Sizi rahatsız ediyorsa eğer şu ön taraflarından alarak da dikebilirsiniz. Şöyle ipimi düğümlüyorum. Ve aynı şekilde de diğer tarafı dikeceğim. Evet, şimdi tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde bir görüntü oldu. Şöyle çekip büzdürdüğümüzde de çok hoş bir görüntü elde ediyoruz. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yorumlara hangi amaçla kullanacağınızı, fikirlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Beğendiniz mi? Siz olsanız nasıl yapardınız? Bu şekilde yorumlarınızı iletirseniz memnuniyetle ben de okurum. Henüz kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilir. Üye olarak da kanalımın ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz. Hepimizin ellerine sağlık. Bir projemizin daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki projemde görüşmek üzere. Hoşça kalın.